Merhaba, Türkiye turumuzun 12. şehrine geldik. Neredeyiz? Karaman'dayız. Yol çok kötü olduğu için hemen hareket etmem gerekiyor. Duramıyorum burada. Merhaba Karaman, biz geldik. Merhaba. Vallahi işte bakacağız vakte göre. Vakte göre bakacağız. İniyoruz derinliklere. Evet, Gülden Hanım neredeyiz? Karaman'daki ilk durağımız İncesu Mağarası. Yerin altında yatay şekilde oluşmuş 1400 metreye kadar varan bir mağara burası. 1050 metresi kadar yürünebiliyormuş sanırım. Çok güzel gözüküyor. İçinde göletler falan da var bilgilere göre. Bakalım görebilecek miyiz? Hadi bakalım. Yalnız mağarayı çok güzel aydınlatmışlar. Renk renk. Çok güzel gözüküyor. Buradan bir tanıtı vereyim. Sen bilirsin. Biz genelde kendimiz çekiyoruz sadece. Ama Konuşma. ama konuşmak istersen seni de çekeyim. Tamam, baştan aradın mısın? Aldım. Ben silerim onu, oraları, keserim ben onu. Hoş geldiniz. Hoş. Burası Karaman ili Taşkale İncesu Mağarası. Görüyorsunuz İncesu Mağarası. Ne kadar güzel, geniş. 1400 metre uzunluğunda, 1050 metresi ışıklı, gezmeye değer güzel bir mağara. Bu mağara Torosların eteğinde bir mağara, yeraltı mağarası. Karaman iline 55 kilometre uzaklıkta bir yeraltı mağarası, Aslı mağarası, gezmeye değer güzel bir mağara. Bu mağaranın sarkık dikik ve havuzlar var, ilerileri daha güzel, en güzel yeri de 900 metrede. Karaman'ın en tarihi koyu Taşkale, eski adı Kızıllar. Kızıllar demek ne demek? Atatürk'ün babasının köyü demek. Yani Kızıl Oğuz Türkleri. Şurası çok güzel havuz olmuş. Mağaranın en geniş yeri burası. Burası da 600. metreden 900'e vardığımız en güzel bölüme varıyoruz. Şu anda havuzların oradayız. Çünkü doğal oluşum havuzlarlar var ileride. Birbirini dolarak gidiyor yani. Doğal su havuzları. Görüyorsunuz su havuzlarını. Ne kadar güzel oluşmuş doğal olarak. Karaman ili Taşkale İncesu Mağarası'nda. Çok güzel şekillenmiş. Milyon yıl önce oluşmuş. Zaten 1990 yılında bulundu bu mağara, yeni bir Alman turist tarafından Ya bulundu yani bu mağara. Turizme de 2013 yılında ışıklandırılması ve yürüyüş parkuru yapıldı. 2013 daha çok yeni gibi. Evet. Çok güzel durmuyor mu? Baksana ya. Ve resmen ince işçilikle yapılmış gibi. Fazla bir derinde değiliz bu mağaranın. 6-7 metre derinlikteyiz yani. Yüzeye paralel gidiyor değil mi? Evet. Uzun yani. Derinde değiliz. Yatay gidiyoruz. Mağaranın girdiğimiz yerden başka çıkışı yok değil mi? Yok. Yani şu an turizme kapalı olarak da bir yerden çıkışı var mı? Yok. Buradan geriye geleceğiz. Ama içerisi çok havadar yani. Başka çıkış yok, bir giriş yok, Yok. Değil mi? Yani rahat nefes alabiliyorsun. Hiç darlanma şey yok. Hava akışı yok içeride aslına bakarsan. Görüyorsunuz İncesu mağarasındaki sarkık dikikleri ne güzel. Dediğimiz gibi İncesu mağarasının en güzel bölümüne geldik şu anda. Aynı Aydın Pamukkale'deki gibi bir su şeklini göreceğiz şimdi. En güzel bölümü. Görüyorsunuz İncesu mağarasının en güzel bölümünü. Doğal olarak oluşmuş. Milyon yılda. Aynı Aydın Pamukkale'deki gibi değil mi? Evet, traverten oluşumlarına benziyor. Katman katman birleşmişler. 900 Burası da metre. 900 dedik zaten.
Benim en hoşuma giden yeri burası. Alt taraflardaki desenler ne güzel olmuş. Ya, gözükmez ki karanlıkta. Parkurun Buradan sonuna çok güzel geldik, gözüküyor ama. 1050 metre. Ama Aa, ışık karanlıkta da çok zaten gitmiyor. ekranı. Evet. Devamı yokmuş buranın. 1050 metre. Bu taraflar daha çok kayıyor. Evet. Çok enteresan değil mi? Bak üstten giderken hiçbir şey anlamıyorsun. İndiğimiz yer de öyle. Aslında bir oyuktan işte Evet. döner merdiven yapmışlar ve öyle bulunmuş burası işte 90'larda. Yukarıdan giderken aklına bile gelmez altında böyle bir yer oldu. Elin Alman nasıl bulmuş burayı? Ne arıyordun da burada Alman bir burayı turist buldun? bulmuş burayı bu arada 90'larda. Şunlar çok güzel gözüküyor, kristal gibi. Böyle bir alanda şöyle bir kuyu ve buradan aşağı gittiğinizde yaşadığımız manzara. Muhteşem bir İncesu Mağarası. Harika bir yer. Karaman İncesu Mağarası. Eğer rota güzergahınızda yoksa mutlaka ekleyin. Muhteşem bir yer. Özellikle ışıklandırmaları ve birçok mağarada dar alanlarda olduğunuz zaman böyle bir klostrofobi gibi olur. Burada onu yaşamazsanız mağara hem yatay ilerliyor hem de içerisi çok ferah. Havası acayip temiz. Nem yok, basıklık yok. Çok güzel bir yerde. Buraya ne yapmaya geldiğinizde mağarayı buldunuz burada ya. Şurada da bir aslan parçası yürüyor. Mağaraya gezdik bitti mi sandınız? Bitmedi tabii ki. Daha gezeceğimiz çok yer var. Evet ama önce bu ışıkların kalkması gerekiyor. Ve sizi çok enteresan bir yere götüreceğiz. Büyük bir çoğunlukla belki de %95'iniz gideceğimiz yer hakkında bu bilgilere gerçekten sahip değilsiniz. Orayı sadece farklı adlarla tanıyorsunuz. Ama size anlatacağımız hikaye gerçekten sizi şok edecek. Bir daha yolunuz bu tarafa düştüğünde daha başka bir gözle bakacaksınız buralara. Bilgisayarım kaçtı. Evet, gezmeye geldik ama önce kahvaltı yapmamız lazım. Çünkü ekmeğimiz yoktu ve biz kahvaltı yapamadık. Evet. Önce bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra hep beraber gezelim. Bakalım nereye gelmişiz. Çok özel bir yer. Şöyle yapalım. Kahvaltılıkları uzatayım ben sana. Tamam. Alabilirim. Şöyle. Dün biraz fazlaca vakit geçirdik ortalıkta. O yüzden
market alışverişi falan yapamadık. Gece de burada kalacağımız belli değildi ama çok geç saatte bu taraflara geldiğimiz için bu tarafı gezmedik. Gece yukarıda bir yerde konakladık. Şimdi buraları gezdik ama ekmeksiz kaldık. Bulunduğumuz köyde de küçük bir market. Evet. Ve lavaş varmış. Evet. Ama kendileri yapmışlar. Mayalı ekmek, kendi ekmekleri Evet. varmış. Sosis bir şey yapmıyorum. Hiçbir şeye Bulaşık gerek çıkmasın. yok çünkü yola devam edeceğiz. Birçoğunuzun tahıl ambarı olarak bildiği, tarihi tahıl ambarları olarak bildiği yere geldik. Ama buranın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şişer dedi. Ondan sonra bu da dedi geri sıkıntı dedi. İşte karımını hastaneye maymun 5 Allah cuma yatıyor. Geçmiş olsun. İşte doktor bu cuma yatır, cumartesi çıkar. Ale çeşitlerim doktorum. Biraz içerileri İşte pazar çekeceğiz. günü anneyle günü kuzum da ben kızım dedim. Biraz telefon aldım annesi kızım dedi bir oğlan. Valla ben de bir tek satacağım da. Kızım kaç çıktı. Taşkale köyü tahıl ambarlarıyla genellikle meşhur olmuş. En çok bilinen yeri burası. Bilmeyenler de var tabii ama aslında bu köyün asıl özelliği Osmanlı Devleti Rumeli'yi ele geçirdiği zaman bu bölgeden Türkleşme adına oraya Türkmenler göndermişler ve bu Türkmenlerden birisi Atatürk'ün dedelerinden Kızıllar aşireti mensubu Hafız Ahmet Efendi 1466 yılında Yunanistan'a göçüyor ve Atatürk'ün ataları buradan oraya gitmiş oluyor. Yani aslında Taşkale'ye geldiğinizde sadece tahıl ambarlarını ziyaret etmiş olmuyorsunuz. Atamızın ata topraklarını ziyaret etmiş oluyoruz. Ne kadar büyükmüş içerisi. Evet, bakın burası Kaya Camii. Güllenin şu yanında durduğu şuralar ayakkabı koyma yerleri. Şurada da var. Tarihi cami. Gerçi ileride yeni bir cami var. Burada muhtemelen faaliyet devam etmiyor. İlerideki köy camisine devam ediyor diye düşünüyorum. Taş Camii 1955'te yapılmış. Camiye çevrilmiş daha doğrusu. Bu arada hemen kısa bir bilgi daha vereyim ben size. Buradaki tahıl ambarlarının en yeni yapılan tahıl ambarının yaklaşık 1000 yıllık olduğu söyleniyor. Yani en son yapılan tahıl ambarı 1000 yıl önce yapılmış. Kuzum, geri git bakalım. Şu anda bulunduğumuz bu bölge Manazan mağaraları ya da Manazan Manastırı olarak geçiyor kayıtlarda. Ama yapılışıyla ilgili
herhangi bir tarih yok. Sadece içinde bulunan buluntulardan yola çıkarak 6. ya da 7. yüzyıla işaretleniyor. Ama ön tarafındaki aşırı yıkılmalardan kaynaklı olarak giriş kapısının neresi olduğu tam olarak bilinmiyor. Evet, odalar komple açığa çıkmış. Çok geniş bir alan. Burası arkadaşlar bir yerleşim aslına bakarsanız. Enteresan bir oluşum var burada. Mesela şöyle giriyorsunuz ve yuvarlak dar alanlar var genelde. Ama tabii bundan 1400-1500 yıl önce buraları ne amaçla kullanıyorlardı bilmiyoruz. Ama size şunu söyleyebilirim. Manzarası bir efsane. Ve hemen altından bir çay akıyor. Yeşildere mi? Yeşildere, evet. Aşağısı Yeşildere Kanyonu olarak geçiyor. Bakın şimdi bir alana gireceğiz. Şurada merdivenleri seçebiliyorsunuz. Bu alan ön yüz daha fazla yıkılmadığı için odaların birbiriyle bağlantısını görmek mümkün. Bakın buradan daha geniş bir alana açıldı burası. Arkaya doğru bir oda mevcut. Burada geniş bir alan mevcut. Bu tarafa doğru devam ettiğimizde ki şu izleri vandallar yapmış maalesef. Buradan devam ediyorsunuz ama burada bir çöküntü oluşmuş aşağıya doğru. Yıkılmış bu taraf. Buradan devam ettiğinizde alan buraya çıkıyor. Burada bir kilit taşla kapatılmış ama sonrasından açılmış yerler var. Bunları ya tahıl saklamak için kullanıyorlardı ya da ölülerini gömdükleri yerler oluyordu genellikle buralar. Fosil var. Fosil mi var? Bakayım. Fosiller var. Aa, evet, deniz fosilleri. Dur bakayım o tarafa geçeyim. Gel. Şunu fark ettim ilk. Evet, Burada var, burada var, şurada var. burada var. Vay be, deniz fosilleri. Bunları Dara Antik Kenti'nde de görmüştük. Şurada da var. Evet. Bak şurada da var. Milyonlarca yıl önce Ankara ve Bak şurada da civarında, var. yani kıtalar bu kadar ayrışmadan önce Tetis Okyanusu vardı. Ankara'ya çok yakın olduğumuzu düşünürsek onların izi olabilir. Bak duvarda bile var şurada. Evet, çok fazla. Ben ilk şunu gördüm. Çok parladı da. Çok güzel gözüküyor. Şok şok şok, flash flash flash. Milyonlarca yıl öncenin kayıp denizinin izlerini bulduk. Bu alan bu tarafa doğru devam ediyor. Bakmak ve görmek arasındaki farka tanık oldunuz biraz önce. İnsanlar buraya binlerce kez geliyor. Binlerce insan geliyor buraya. Hatta aşağıya tur otobüsü de geldi şu anda. Ama bakmak ve görmek arasındaki farkı sizler biraz önce ev konforunda tanık oldunuz. Evet, çok şükür ki görebiliyoruz. Evet. Bakmak başka bir şey. Baktığınız şeydeki ekstraları görmek bambaşka bir şey. O yüzden gezdiğiniz yerlere sadece bakmayın. Görün. Yastık yorgan var burada. Evet. Biri ev olarak kullanmış bir süre Evet. o bölgeyi. Yastık yorgan var bayağı içeride. 4. odadayız. Odanın sonu. Buradan geçiş yok başka bir tarafa. Enteresan oluşumlar var. Daha önce görmediğimiz oluşumlar var. Mesela şu oyuntular, şu kenar oyuntular. Şurası bir kilit kapıyla örtülen bir alan. Buraları Evet. ne için kullanıyorlardı bilmiyoruz. Şunu pek görmedik, bak şu oyuntuyu. Evet, Burada orası bir şeye kapanıyor. Yerde kilit, de. kilit kapı. Yerlerde de çok fazla var. Enteresan oluşumlar. Manazan mağaraları ya da Manazan Manastırı olarak geçiyor burası. Tekrar söyleyeyim. Yolunuz Karaman taraflarına düşerse mutlaka ama mutlaka buralara uğramadan geçmeyin. Bu Manazan Manastırı'nın biraz üst tarafı zaten sizlerle biraz önce gezdiğimiz Atatürk'ün atalarının yaşadığı
Taşkale. İkisi birbirine çok yakın. Yani bu tarafa yolunuzu bence düşürün. Çünkü zaten şey de çok güzel. Geliş yolu da çok güzel. Yeşildere Vadisi ya da kanyonun içinden. Yeşilliklerle dere kenarından geliyorsunuz. İki yol var. Dere kenarındaki yolu istemezseniz ana yoldan da geliyorsunuz. Daha düz bir yol seçeneği de var. Harita zaten sizi yönlendiriyor. Karavanla gelecek arkadaşlar için ya da araç üstü çadırla gelecek arkadaşlar için hemen bir püf noktası daha vereyim. Bakın otobüsün durduğu bu alanda, atıyorum buraya gece geldiniz. Gece bu alanda konaklayıp gündüz buraları gezebilirsiniz. Mesela biz Taşkale'nin içine girmeden önce hemen üst tarafta bir yerde konakladık. Kapımız Taşkale'ye açılıyordu. Geceyi orada geçirdik. Sonra Taşkale'yi gezip bu tarafa geldik. Sizler de bu tür geziler yapabilirsiniz. Ve mutlaka İncesu mağarasını gezin. Evet, bu üçü birbirine yakın sayılır. Aynı Çok. güzergah üzerinde en azından. Evet. Karaman merkezi bu üçü totalde 45-50 kilometre mesafede. Vakit ayırın. Bir gün içerisinde çok rahat gezersiniz. Ama dediğim gibi gece burada konaklayıp buraları gezip sonra yolunuza devam da edebilirsiniz. Evet, konaklama konusunda bu bölgelerde sıkıntı yaşamazsınız. Evet, Niğde hariç. Niğde, evet. Niğde bizi çok şaşırttı. Ben halen daha oranın şokunu yaşıyorum. Atlatamadım bu şoku. Hani nasıl Niğde'yi bir günde gezebildik? Evet. Aklım almıyor. Bolca merdiven. Ve esas alana daha yeni geliyoruz. Burası birkaç katlı, hep yaşam alanlarından oluşan, içinde şapellerin ve kiliselerin bulunduğu bir alan. Devasa bir alan. Çünkü alan sadece burası ile ibaret değil. Biraz önce şuraları gezdik. Alanın devamında yer alan kısımda da, özellikle şu köşe kısımda, orada da yaşam alanlarını görmek mümkün. Belki de karşı taraflarda da vardı. Ciddi efor sarf ettiren merdivenler var. Bu da alanın başka bir bölümü. Bakın şimdi. Buradaki odaları görüyorsunuz. Ama buradan devam ettiğinizde şurada merdivenleri görüyorsunuz. Ve merdivenlerden sonra bir kapı. Hemen ışığımızı da açalım. Kapıdan sonra hiçbir şey görmüyorum. Ama soldan bir tünel daha var. Evet, soldaki tüneli gördüm. Ha, o senin sol... Şurada bir oda var. Burada bir oda var. Hortum var, bir şey daha sandım. Bakalım ileride bir merdiven merdiven var. Burası senin baktığın odanın devamı. Şurada alçaktan sürünme yaparak merdivenli ve çok esintili bir alana geldik. Merhaba. Normalde şunlar basamaklar. Ama şimdi buraya çıkacağız. Allah, ışığı açık zannediyorum. Burada bir şey yok. Şöyle bir yerden yukarı çıktık. Oradan yukarı çıkan bir yol var. Buradan yok. Şuradan bir bakayım ben düşmeden. Dikkat et. Evet, buradan yukarı çıkan bir yol. O tarafa da yol yok mu? Bakmadım tam. Bakalım Tünel var bakalım. ama. İçerisi inanılmaz karanlık. Tek kişi girmeyin. Böyle yerlere. Gitgide alçalıyor. Aha, bir merdiven daha var. Ah, Vallahi. hadi Hoppa. bakalım. Ah, Önden ben mi çıkayım beni? bak. Evet. Işık var yukarıda. Bir merdiven daha. Eski taş merdivenlere bak. Evet, şunlar eski merdivenler. Kuşlar var yukarıda. Onların kokusuymuş demek. Böyle bir alana çıktı. Ama böyle bir yerden çıkıyorsunuz. Kondisyonunuz iyi değilse zorlamayın. Çünkü özellikle bu merdiven daha yüksek. Ah, Son 2.
Normalde insanlar yanlardaki basamaklara basıp çıkıyorlarmış buradan. Wow. Çıkmana değdi mi? Direkt karşıya. Hoppa. Yani yürürken de dikkat Arkana etmeniz dikkat et. lazım. Bakın burası böyle bir çukur alan çünkü. Arkamda çukur. Aha. Oh. Böyle odaların olduğu, bölümlerin olduğu. Şöyle odalar var burada. Burası Üst çok katlarda var. enteresanmış. Burası yaşam alanlarının olduğu bir bölüm aslına bakarsanız. Ve uzunca, yani nereden baksanız 50 metre derinliği vardır. Evet, içeriye doğru çok derin, ana yüzden özellikle. Farklı bölümler, farklı odalar, farklı alanlar söz konusu. Burası kazılıyormuş. Şurası da kazılıyormuş. Bakın izleri görmek mümkün. Yarım. Ama sonrasında vazgeçilmiş ya da işte zaman yetmemiş ya da herhangi bir şey. Şu anda burası güvercinlerin hakimiyeti altında. Şurada kocaman bir çukur var. Alt kat gibi, ambar gibi belki ya da Ambar gibi. büyük bir alan. Bakın odalar da birbirinden farklı ebatlarda hepsi. Yani kimisi daha büyük, kimisi daha ufak. Merhaba güvercinler. Mesela oradan da yukarı çıkış var sanki. Bunu neden buraya koymuşlar? Belki güvercin yatıyor. Tam yat gelmedim. Çevirince pustu. Şu sol köşede güvercin yatıyor. Gördüm. Ha, Burası buradan bir tık içeriye büyük bir gidiyor oda çünkü. gibi. Ama burası ürkütme kuşu. Ha, gelmelisin. Gelmeli miyim? Merhaba. Burası başka bir kata çıktı. Ve arkaya doğru da bayağı bir uzuyor. Bayağı geniş bir alan. Yani kameramın ışığı yetmiyor şu anda alanı görmeye. Şu tarafta ışık var. Sanırım şu an bu oda en üst kat. Neden? Heh. Şuradan bir yerden ışık sızıyordu az önce. Şuradan bir Yok. yerden. Şeylerden görüyorsun onu. Şu Yansıma mı elektrik yapıyor? şeylerinin yansımalarından. Şurada da bir oda varmış. Baksana şu tarafa. Oo. Bu taraf efsane. Yalnız yavaş yürü. Evet yerde şeyler var. Buralar Yok onun için demedim. Sen adım attıkça yer yankı yapıyor. Altında tünel var buranın. olabilir. Çünkü şurada bir yer var. Gördüğünüz gibi. Odaya girmeden önce, merdivenlerden girmeden önce Hı. sol tarafta tüneli söyleyecektim ben sana. Enteresan bir alan. Dikkat et yürürken. Hı hı. Buranın Valla şu an devamına gitmeyelim. kamera göstermiyor. Karanlığı. Burada bira içmiş birisi. Evet. Yani şu tarafa da bakacağım. Işık tarafına. Geldiğimiz yer şurası. Evet. Şu alandan çıktık. Ve Kaybetmeyelim nereden çıkacağız. Evet. Devasa büyüklükte bir alana geldik. Mesela burası tavanı biraz daha alçak. Allah belanı Kuşlar. vermesin senin. O da ışığa geliyor. Aklıma aldın. Şu taraftan ışık geliyor. Ve orada da odalar var yine. Kapılar gözüküyor. Evet. Hadi ilerle. Geliyorum. Gel. Evet, burada biraz aydınlandık. 2 kat olduk. Sağlı sollu odalar var. Yine büyük bir alan. Bakın çok büyük ve içeride dönen bir alan aslında burası. Vay be. Kocaman bir sütun var ortada. Ay, Merhaba. her yerden çıkıyorlar. Şurada da bir alan var. İşte buralar hem savunma amaçlı kullanılmış hem de yaşam alanı olarak kullanılmış bu alanlar. Vay be. Üf ne kadar yüksekteyiz. Ne kadar yükseğe çıkmışız. Baksana. Oo, muhtemelen en tepesindeyiz şu an. Şu yan T tarafı unutmayalım. Aşağıdan da çekeyim. Vay be.
Çok enteresan bir yer arkadaşlar Aa, burası. buradan aşağı iniş var. Ama o kadar bir oda galiba orası. Bakar mısın yüksekliğe? Çok uca gitme aşkım. Ve buranın altı boş. Altı yıkılıp önü açılan yer burası. Enteresan bir yükseklik. Yalnız alan cidden çok garipti. Evet ya, o basamaklar çok enteresandı. Merdivenler olmasa buralara çıkamayacaksın. İşte birçok yerde giremediğimiz yerler böyle yerler Evet. aslında. Merdivenleri çok güzel yapmışlar. Basamakları çok aralıklı ama. Kısa bacak pek mümkün değil çıkmakta. Ben bile Evet. bazı yerlerde zor adım attım. Bir de karanlıktan korkuyorsanız zaten girmeyin. Çünkü zifir karanlık. Biraz önce gezdiğimiz yeri gördünüz. Hani kamera yetmedi aydınlatmaya. Şu taraflar hep Ben de açayım ışığımı şu tekrar. taraflar hep odalar. Evet, küçük küçük odalar var etrafımızda. Yani bakın buradan bakıyorsunuz. Ulan diyorsunuz zifir karanlık, nereye gideceğim Şu ben? anda arkamızdan aslında gün ışığı giriyor bir de yani. Evet evet. Işığı emiyor resmen Evet. ortam. Şuradan ineceğiz, soldan. Evet, şuradan ineceğiz. Buyurun, Ben önden bir- siz. İyi bir el feneri olmadan gidilmez. Evet. Bu tür yerlere geldiğinizde sakın şurası nereye çıkıyor, burası nereye çıkıyor diye her yere girmeyin. Bakmayın biz böyle her yere giriyormuşuz gibi gözüktüğüyle. Her yere girmiyoruz aslında. Evet evet, her yere girmiyoruz. Merhaba. Kuşlar. Tehlike arz edebilir gireceğiniz yerler. O yüzden çok dikkatli gezin. Sadece size izin verilen bölgede gezmeye çalışın. Evet, merdiven yapmışlar burası için. Biz de neden girmeyelim ki? Alan gerçekten çok enteresan ve çok böyle enteresan bir hissiyat yaratıyor sizde. Buradan geldik yukarıya. Şu an Gülden'in bulunduğu yer aşağıya iniş kısmı. Ama burada da merdivenler var. Benim bulunduğum bölgede. Buradan yukarı çıkış var. Muhtemelen bu ön yüz yıkılmadan önce üst katlara çıkış vardı buralardan. Yani bölge çok enteresan. Manazan Manastırı, o sizlere videonun ortalarında gösterdiğim otobüs, gelmediler bile bu yukarıya. Bence buraya gelmezler zaten. Bence de. Enteresan. Sanki burası şey gibi. Toplu konut. Evet. Ya da bizim kervansaraylar vardır ya, hani herkese bir oda vesaire falan fişman. Onun gibi aslında. Çünkü bu odalar yaşam alanları gibi. Sağlı sollu odalar var. Sadece uyunacak odalar gibi görünüyor. Arka üst tarafta da var, üst tarafta da var. Yani keşke geçmişte buralarda ne olduğuna dair daha fazla Fikrim bilgiye acaba ulaşabilsek. Merakımızı daha fazla giderebilsek keşke. Ya da en azından şuralara bir aydınlatma, daha fazla bir güvenlik yapılsa bütün alanı daha rahat gezebilsek keşke. Demirler buz gibi, ellerim üşüdü. Çekildim arkandan. Tamam. Son bir tane kaldı. Ha, görüyorum aşağıya. Vay arkadaş. Sonra böyle. Çekiyor muydun? Evet. Ay. Yanlış. Yukarıdan aşağıyı göremiyorsun ya. Aha. Işık geliyor aşağıdan ama ne kadar derin, daha derin hissettiriyor Evet karanlıkta evet. ışık. Karanlık daha derin hissettiriyor. Ama etrafı böyle duvarla kapalı ya. Hı hı. Tedirgin hissetmiyorsun. Zaten dayanıveririm arkama diye düşünüyorsun. Ama yine de Ay dur bir saniye gitme. gitmedim. Gitme bir saniye. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi uygun ayakkabı ve uygun kıyafetle buraya gelin. Evet. Ve uygun kondisyonla. Mesela Evet. yorgun gelseniz buralara girmeyin. Kesinlikle girmeyin. Şimdi biraz şöyle, biraz beni, biraz yolu. Şimdi bu alan nereye çıkacak? Şöyle kendimi Diğer göstereyim. merdivene mi? Evet. Evet. Açtım ben de ışığımı, yürüyebilirsin. Tamam. Şimdi bu alan diğer merdivene çıkıyor. Yani buraya. Şurada da bir alan var. Bir ara kat daha var aslında şurada. Ona da şuradan yakından bir baksam mı acaba, ama Gerek yok, bence boş var. En üst kata kadar çıktık, daha da ara katı görmeyi ver. evet. Bu merdiven daha kısa. Evet Hatta evet. neredeyse yarı boyu kadar falan. Evet, diğerinin yarısı kadar bu. Evet. İlk mi? Biraz nefes alacak mısın? Bir nefes alabilirsem daha iyi olacağım. Oh.
Yoruldum. Sen in gene istersen ilk. Olur. Çekeyim mi seni? Hadi çek. Dur ben sana ışıkla yapacağım ama ışığını diye kapatıyorum. Kamerayı kesmedim. Tamam. Dur. Evet. Az geri çık. Her zaman için kendinizi güvenceye alın. Bu taraf bir tık geriye doğru veriyor gibi. Evet. Ona dikkat et sadece. En üst katmanı şey gibi. Sen kamerayı nasıl tutacaksın? Bilmiyorum ki. Tutamazsın ki, sen ver yine kamerayı bana. Dur. Işığı doğru tutabiliyor muyum? Evet ben görüyorum, sıkıntı yok. Hemen ışıkla. Tamam mı? Tamamız. Ben hazırlanıyorum. Allah. Ne oldu kız? Çok karanlık oldu. Telefonu kapattığım an sen de bir şey yaptın orada. Ben de başka tarafa bakıyorum. Çok aşırı karanlık oldu bir anda. Bu basamak uzak. Evet. Biraz arkaya veriyormuş gibi oluyor kendini ama dikkat et. Bir şey diyeyim mi? Şu arkaya dayanarak inmek daha kolay değil mi? Evet. O arka basamaklar bak bunda 4 köşede basamak yapmışlar. Arkadan takviye alınca geriye gidiyormuş hissiyatım yok. Son 4. Duvarların neden parlak olduğunu şimdi anladım. İnsanlar sürünüyor çünkü. Özellikle sırt bölgesi çok parlak. Geldim. Evet. Şimdi tam arkandan dışarı. Hiç görmüyorum bir saniye. Bu taraftan. Şurası mı? Hı hı. Telefonumu geri alayım. Hoppa. Vay arkadaş nereleri bulduk, nerelere girdik. Kapıya ulaştım ben. Ulaştın mı? Evet. Bu kadar yakın mıydı kapıya? Evet bak bu kadar işte. Ah. Şimdi Çok aydınlık. şurada sıcağı sıcağına duygularınızı alalım Gülden Hanım. Çok güzeldi. Çok Yani güzel bir biz yer. şu mağaraları gezmeye alışkınız bu şekilde malum. Bir de odalar boş görünce ya işte hani bir şey olsa mıydı içinde diyorsun ya hani böyle. Evet. İşte ne bileyim bir fresk, bir net bir kilise görüntüsü ya da işte o zamanki yaşamın böyle net ibarelerini arıyor insanın gözü. Kapı ve merdivenleri görünce ve üst katın o farklı şekli bence büyüleyiciydi. Çok güzeldi. Yani o merdivenlerden çıkmaya kesinlikle değer. Kesinlikle ama çok dikkatli olun. Evet. Buradan sizin üzücü haberlerinizi almak istemeyiz. Çok dikkat edin. Her zaman için dikkat önemli. 5 dakika geç çıkın ama dinlene dinlene çıkın. İkinci merdiven biraz daha uzun olduğu için yorabilir. Metal Yorucu ve olduğu göz için korkutucu birazcık da. evet, metal olduğu için ayakkabınıza çok dikkat edin. Kaygan ayakkabıyla girmeyin Evet. çünkü o merdivenlerde kaygan ayakkabıyla çıkmaz, sizi çok zorlar. Oh. Ve nefesiniz daralıyorsa, karanlıktan korkuyorsanız gibi durumlarda oralara girmeyin. Panik yaşıyorsanız girmeyin çünkü gerçekten yani ışığı açmadığımız zaman Evet. gözünüzün önünü görmüyorsunuz Hiçbir şey kesinlikle. gözükmüyor. Bir de işte o tünel gibi bir alandan çıktığın için yukarıya doğru böyle sarf ettiğin eforla birlikte sanki havasız kalıyormuşsunuz Evet. gibi hissedebilirsiniz. Şimdi nereye kadar çıkmışız ona bakmaya inelim aşağıya. Evet. Şu tarafımızda da bir yerler var. Orada bir tane doğu köşesinde kiliseden bahsediyor. En büyük oda kilise. O tarafa da yürüyelim mi? Yürüyelim. Yürüyüş yolu var, oradan gidelim o Evet. tarafa. Artık bu merdivenler düz yol gibi geliyor. Tabii canım, yani bu merdivenler ne ki? Evet, şimdi bu tarafa doğru turumuzu devam ettiriyoruz. Karavanla 81 il Türkiye turumuzun 12. şehri Karaman'dayız. Karaman'da Namazan mağaralarını hep beraber geziyoruz. Bakın, biraz önce ben de göreyim size. Biraz önce çıktığımız yer, şu büyük siyahlık olanı görüyorsunuz. Bakın onun bir üstünde ters T var, yan.
En üst kata çıkmışız gerçekten de. Evet, en üst kat. Oradan sonrası kaya şeyi. Şapka gibi olan taraf. Evet, en üst kata çıkmışız gerçekten de. Muazzam bir yer ya, muazzam. Ev konforunda bunları sizlere gezdiriyoruz. Siz çayınızı, kahvenizi yudumlarken ev konforunda buraları geziyorsunuz. Sanıyorum ki bir beğeniyi hak ettik. Varlığınızı bize beğeni ve yorumla hissettirebilirsiniz. Yani. Ve böylelikle Manazan mağaraları turumuzu sonuna geldik. Şimdi karavanımıza geri döneceğiz. Sanırım bu bölgeyi hakkıyla gezdik diye düşünüyorum. Evet. Ta uç bölümden ana bölüme kadar ve buraya kadar kiliselerin, şapellerin olduğu bölüme kadar her yerini didik gezdik buraların. Güzeldi. Ben sevdim ya. Merdiven çıkışları falan. Yani farklı bir deneyim oldu. Sadece öyle kaya yerleşimi gezmişiz gibi hissettirmiyor. Öndeki yıkıntıların sonrasında yukarıdaki o büyük odalarla karşılaşmak çok güzeldi. Bizim Aksaray'da gezdiğimiz Selime Katedrali'nin bazı bölgelerinde o çıktığımız merdivenler gibi alanlar vardı ama alanlarda merdiven yoktu. Eski Doğal usul hali. tırmanmanız gerekiyordu o bölgelere. Gülden o bölgelerin birçoğuna gelemedi çünkü çok uzundu. Yaklaşık 50-60 metrelik tırmanışlar vardı. Kaya tünelin sağlı sollu oyulmuş basamaklarıyla çıkmak gerekiyordu. Haliyle riske atmak istemeyiz. O tırmandığımız merdivenleri koyanlara çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasalardı çıkamazdık. Yani Turizm Bakanlığı mı bilmiyorum, yoksa buranın belki başka bir alan başkanlığı mı var? Ama ilk o merdivenleri koymuşlar. Evet. O merdivenler sayesinde şu alana merdivenle çıkıyorsunuz. Bakın şu an çıkan insanlar var. Şu alandan birinci kat, ikinci kat ve şu alanı tırmandık biz. Şu bölüme çıktık. Yani en üst kat burası. Alandan uzaklaştığınız zaman alanın ne kadar tahrip olduğunu daha rahat görüyorsunuz. Bakın şu alan aslında bir üst katın zemini. Şuradaki boşluktan üst katı görmek mümkün. Ama bu alan bayağı kalın bir kütle. Şurada serçe parmağımla göstereyim. Şu kütle tamamen aşağıya düşmüş. Hem ön odaları açmış hem de o tavan kısmının tabanını da açarak oranın gözükmesini sağlamış. Şurada da yoldan çıkmış bir gülden. İnmeye çalışıyor oradan. Neymiş efendim? Şuradan şu kadarcık yeri yürüyemezmiş. Çok uzunmuş. Kestirme yapmak için şuradan iniyormuş. Evim evim güzel evim. Manazan mağaralarına karşı ev konforu. Ne haber çocuk? Ne haber çocuk? Gezdik, geldik, Meks'i yürüttük. Şimdi vadinin içinden devam ediyoruz. Dereyi görecek miyiz yakından? Hayır. Aa, Evet. dereyi gördüğümüz yerleri geçtik mi? Burada çok sık ağaçlıklar var. O yüzden görmeyeceğiz burada. Oldu canım. Gelenin saçlar çok iyi, baksana. Ahenkle dans ediyor. Merhaba canım. Max, bunlar neymiş? Size de merhaba. Güzel kızlar. Merhaba. Size de merhaba. İyi sümüklü. Ay sümüklü seni. Sümüklerini topla. Max koruma altında. Cama fırlamasın diye tutuyoruz. Kokmak nasıl koklama? Hayır. Hayır. Cama çıkamazsın. Hayır. Kolay gelsin. Çok hızlı gidiyormuş gibi gözüküp gidemeyenler. Baksana. Evet, oradan geri gelecek tekrar. Yeşildere. Yeşildere köyüne geldik. Evet. Ekmek almayı düşünüyorduk ama tadilat dolayısıyla her yerleri kapalı. 2 tane bakkal var. İkisi de yok değil mi? Yok yok ikisi de yok. İkisinin de yerinde yerleri istiyor hem de yani. Köy Öyle diyor. asıl yolu tadilatta. Her yer toz toprak olunca herkes kaçmış buralardan. Bayağı terk edilmiş gibi ya. Yani iç kısımlar enteresan geldi bana. O zaman ileri doğru devam.
Ay. Karavanla 81 il Türkiye turunun 8. ayında 12. şehrinde Karaman'da çok güzel yerler gezmedik mi? Gerçekten Karaman'a çok güzel bir başlangıç oldu. Yani Taşkale hikayesi zaten etkileyiciydi bizim için. Çok önceden eklemiştik haritalarımıza. Daha karavan hayatı yoktu sanırım, değil mi o zaman? Hayır, yoktu. Çalışıyorduk, daha o zaman eklemiştik. Bir Hollandalı motorcu gezginin videosunda görmüştük biz Taşkale'yi. O zamandan beri haritamızda ekliydi. Görmeyi beklediğimiz, merakla beklediğimiz yerlerden biriydi. Ama Manazan mağaraları sürpriz oldu ya. Manazan mağaraları sürpriz oldu bir. İkincisi İncesu mağarası hepten sürpriz oldu. Ama Manazan mağaralarının o içinde gezdiğimiz o atmosfer, o merdivenlerle yukarıya çıkmamız. Mesela orada o merdivenleri koymasalardı, hadi ben birinciye çıkardım ama ikinci tarafa cesaret edemezdim. Çünkü çok uzun yüksekti. ve karanlık yani, onun için bayağı işte ne bileyim tepe lambası olması lazım. Aynen. Yani gidebilmek için normalde. Merdivenler olmasaydı kesin şarttı. Ama çok güzeldi. Yani ve hani inciğine cıncığına gezdik Manazan mağarasını. Evet, gerçekten öyle. Hadi arka tarafa doğru. Bir yerde dedin ya sen, şurası da yan taraf sanırım falan diye. Ama oraya zaten biz aşağı inince fark ettim. Arka taraftan geçmişiz zaten oraya. Evet. Şeyden hani o T'yi kontrol edelim dedik ya. Onun yan tarafındaki odaya biz arka taraftan dolaşıp geçmiştik. Ön tarafı görmüştük aslında. Yine aynı yere çıkacakmışız yani. Bir tek o en altta bir tünel gördük ya, biraz yürüdüm ben ama daha halen daha devam ediyordu. Çok karanlık. Bir o aklımda, acaba o tünel nereye gidiyor diye. Çünkü o tünel direkt dağın içine doğru devam ediyordu. Ben üstteki tünelden öyle şüphelenmiştim. Arkada vardı ya bir yer. Oradan şüphelenmiştim. Şey de çok enteresandı. İncesu mağarası da çok enteresandı. Evet. Normalde mağaralar hep derine iner. Ya da bir yamaçtan girersin. Onların hepsini geçtim. Hani mağaranın şekli şemalini geçtim, bir kenarı koydum. Ya sen elin Almanı, oraya niye geldin? Nasıl buldun? Orayı nasıl buldun? Şu andaki girişi bile spiral merdivenle 2 kat aşağı iniyorsun. Nasıl Orası indin? bir oyukmuş muhtemelen. Çünkü bir çalışma yapılmamış. Aynen öyle. Girişi düz olan bir yer değil. Zemindeki bir çukurdan aşağıya girip bulmuşlar. 90'lı yıllarda bulunmuş. Kaç dedi? 2017 mi? 2013 galiba, yanlış 2013 müydü? hatırlamıyorsam. Yakın zamanda da turizme açılmış işte, ama yapısal olarak da çok farklı. Ya Üst yüzey zeminle, yani bizim kullandığımız yollarla paralel olarak 6-7 kilometre metre aşağıda 1050 metre devam var. 1300 demişti sanırım 1300 tamamı. total. Ama 1050 1050'si metresi açık. geziliyor. Yani orası da gerçekten enteresan bir yer. Ve birçok mağarada hani mağaranın içinde bir nem kokusu vesaire bir şey olur. Evet. Kesinlikle yoktu. Havası inanılmaz temizdi. Ve çok ferah bir mağaraydı. Evet, çok güzeldi yani, o su oluşumları küvet gibi, havuz gibi olan yerler çok güzeldi. Işıklandırmada ikimiz birden. Işıklandırma da çok başarılıydı. iyiydi. Şimdi Taşkale'yi biliyorduk. İşte tahıl ambarları, tarihi tahıl ambarları falan, hani 1000 yıllık daha fazla yıla sahip tahıl ambarları. Ama mesela ben şeyi bilmiyordum. Atatürk'ün atalarının oradan yurt dışına devlet desteğiyle göç ettiğini bilmiyordum. Ben okumuştum daha önce, birkaç yıl önce okumuştum ama bu kadar detaylı bilmiyordum. Çünkü internette mesela senin o fotoğrafını çektiğin bilgiler var ya, işte dedesi, babasının dedesi, işte şu Mehmet Efendi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 1466'da. Onlar falan internette yok o bilgiler. Oradaki bir tabeladan öğrendik biz de onları. Vallahi arkadaşlar, onu bunu bilmem. Ev konforunda, evinizin sıcaklığında, ki fark ettiyseniz halen daha üzerimizde polarlar ve boğazlar var. Çünkü önümüzdeki 3 gün hava sıcaklıkları inanılmaz düşüyor. Bir önceki bulunduğumuz bölgeye kar yağışı gösteriyor. Şu anda burada eksi dereceye düşüyor. Eksi 1'e düşüyor ama yağış yok. Yağmur. Bu arada Mayıs ayının başındayız. Videolarımız çok geri tarihten gelmiyor. Hala yakın devam ediyoruz. Mayıs ayının başında hala kar gösteriyor buralarda. Aynen. Artık bir beğeni hak ediyoruz diye düşünüyorum. Yorumlarınız en büyük motive kaynağımız. Yorumlarınız bizi motive ediyor. Çok teşekkür ederiz. Birçok takipçimiz
ve bizi seven izleyenler daha önce emoji gönderiyorlardı. Madem emoji işinize yaramıyor, ben de yorum yapacağım bundan sonra diyerek yorum yazmaya başladılar. Onlara da ayrıyetten çok çok teşekkür ederiz. Şeylere özellikle teşekkür etmek istiyorum ben. Böyle uzun uzun yorum yazanlar var ya, videoyu izlerken. Aynı kahveyi içiyoruz mu? Hayır, ben bunu içiyorum. Ha. Bunun Sen de üstü bunu açıktı. Karıştırma yok. Hayır. Ayrıca bileklik ve tasma siparişleriniz için de çok teşekkür ederiz. Evet, yani teşekkür ederiz. Özellikle Karabülcü'yü sahiplendirdikten sonraki gelen bileklik ve tasma siparişleri cansınız. Evet, bizi acayip rahatlatıyor bu durum. Evet. Çünkü biliyorsunuz, birçoğunuzun bildiği gibi bizim bu turun tek bir finansörü var. O da bizim el emeği ürettiğimiz Parakort 660 ipinden ürettiğimiz bileklikler. Ve tasmalar. Ve Parakort tasmalarımız, sevgili patil dostlarımız için. Tek finans kaynağımız bu. Bir kanalımızı isterdik ki daha böyle işte 100 binler, 200, 300, 500 binler aboneleri olsun. İzlenme sayılarımız 100 binler, 200, 300 binler olsun. Daha fazla insana dokunalım. Daha fazla insanın karşısına çıkalım. Daha fazla insana ülkemizin güzelliklerini gösterelim isterdik. Bunun en büyük destekçisi sizlersiniz. Sizin yazdığınız yorumlar, sizin beğeni tuşuna basmanız bizim için en büyük destek bu konuda. Kesinlikle öyle. Şimdi bir sonraki videoda yine Karaman'ın çok enteresan bir yerine çıkacağız. İnşallah çıkabileceğiz. İnşallah çıkabileceğiz. Çünkü şu an yolun karşısındayız. Yani çıkmak istediğimiz bölgeyi karşıdan görür bir pozisyondayız. Ve o yol beni korkutuyor. İnanılmaz dik, inanılmaz virajlar var. Yani bir sonraki video muazzam görseller içerebilir. Evet. Eğer ki çıkmayı başarırsak. İnşallah. Yani gitmek istediğimiz yerler yine çok güzel ve özel yerler. Manzaraya doyacağınız yerler. Ama o yolu karşıdan şöyle zikzak zikzak görmek bizi, dağa tırmanan bir yol, bir Evet. ürkütmede değil. Araştırıyoruz internetten. Yakın halktan birkaç kişiye sorduk. Yani bu bölgedeki Gitmemişler halktan. şansımıza. Bilmiyorlar oraları. Yani o yolun durumunu bilmiyorlar. Bakalım. Şimdi önümüzde de yağmur var. Yağmurdan sonra o yol ne olacak ki? Çünkü yolun büyük bir kısmı toprak. Evet. Bayağı bir heyecanlı bir video olacak bir sonraki Bakacağız video. bakalım. Olmadı en kötü o yolun çıkışında bir köy var ya. Aha. Alttaki diğer çıkış tarafında. Ha. Oradaki köye gidip köylüden bilgi alıp ona göre Bakacağız. bakacağız bakalım. O yüzden kanalımızdaki zil butonuna tıklıyorsunuz. Bütün bildirimleri açıyorsunuz ki videoları paylaştığımızda haberdar olun ve kaçırmayın. Evet, videolarımız yayınlanmadan yarım saat önce bildirim geliyor. Bu bildirim sayesinde videomuzun zaten standart olarak haftanın 2 günü aynı saatlerde paylaşım yapıyoruz ama işte kaçıranlar ya da işte başka işlerle uğraşanlar için bu zil bildirimleri hatırlatma olmuş oluyor. Ve ilk gösterimde canlı sohbette bizimle birlikte sohbet edebiliyorsunuz. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Bay bay.